Hepiniz bu güzel güne, bu güzel heyecana, bu güzel başlangıç gününe hoş geldiniz. Bay Arslan ilk defa bir kurs başlattı. Tecrübeyi de aldık ve bütün imkanların da nasıl olacağını değerlendirebildik. Bakış açımız değişti, kullanım amaçları değişti. En son olarak da hayallerimiz kadar büyüyüz dedik ve en güzel şekilde bugüne geldik. Sevgili arkadaşlar, öncelikle bugün burada benimle beraber olduğunuz için, beni yalnız bırakmadığınız için teker teker hepinize teşekkür ediyorum. Bugüne de inanın böyle çok heyecanlı şekilde hazırlandım. Hepinize özel olarak teşekkür ediyorum. Bugün burada birçok malzeme hazırladık. Belki birbirinden alakasız, belki de ilk başta baktığımız zaman uyuşmayacak, belki de ilk baktığımız zaman renkle alakası olmayan birçok şey var farklı farklı. Bizim burada yapmamız gereken bizler hepimiz üreticiler olarak yani imkanları değerlendiren insanlar olarak üreticiyiz. Yani her şey başımıza gelebilir. Sorunlar gelebilir. Müşterimiz memnun olmayabilir. Biz kendimiz işte istediğimizi hayalimizde canlandırdığımızı biz elimizde göremeyebiliriz. Birçok şey yaşayabiliriz. O yüzden burada birçok imkan var. Birçok şekil yani farklı farklı tarzda desenler var, kumaşlar var. Bunların hepsini beraberce işleyeceğiz ve bu güzel günü beraberce başlatacağız. Çok mutlu olacağımıza inanıyorum. Çok güzel günler bizi bekliyor. Daha şu anda zaten belli. Rengarenk, gayet güzel. Bütün her şeyimiz hazır. Her şeyimiz hazır. Her çalıştığım malzemeyi mesela örnek veriyorum. Bugün kılçıkla çalışmam gerekiyor değil mi? Bugün kılçığı da anlatacağım. Ama bugün eğer kılçık çalışmıyorsam kılçığı anlatmam. Mesela örnek veriyorum. Neden biliyor musunuz? O anın tadı olsun ve kayıt altında gerçekten beyin bunu alsın diye. Yani eğer ki bugün glob çalışmayacak, globla bir alakalı bir şeyim yoksa bugün benim globu anlatmamın bir anlamı yok. Bugün anlatılan belki orada kalır. Ama ne zaman güzel oluyor biliyor musunuz? Birebir uyguladığım zaman. İşte arkadaşlar ben globu aldım. Buraya koyuyorum. Bunun ismi de glob. Böyle burada bu yerlerde, şu yerlerde kullanılıyor diye anlatıldığımız zaman tane tane her şeyi zamanında ve vaktinde anlatmak çok daha güzel, çok daha verimli. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de işte manken. Manken üstü drapaj sisteminde çalışmak ve ben bu binlerce ürün çalıştım. Bugüne kadar manken üzerinde. Bu arada manken üzeri çalışan arkadaşlarımızın yaptıkları hatalar çok azdır. Masaüstü kalıp sisteminde çalışan arkadaşlarımızın hataları çok daha fazladır. Biz buna hata değil mi diyelim de işte o gelişim aşamasını tamamlayamamıştır. Ama manken üzeri çalışmak demek özgürlük demek ama masaüstü çalışmak demek biraz daha kısıtlı rakamlar ve çizimlerle alakalı. Bugün ise sizlere 5 adet manken hazırladım. 38, 40, 42, 44, 46. Değerli arkadaşlarım, bu konuya geçmeden önce kendimi şimdi size tanıtmak istiyorum. Gayet de çok da heyecanlıyım. Hatta konuları nereden gireceğimi falan çok böyle iyi bir heyecan sardı böyle sizinle beraber. Değerli arkadaşlar, ismim Ömer Faruk Arslan. 2014 yılında ilk bu sektöre daha yeni girdiğim zamanlarda işte ortalama şu anda da zamanı hesaplayabilirsiniz. 2014 yılında ben bu işe başladım. Ama amatördüm o zamanlar. Sonra bir kendimi geliştirme ihtiyacı yani oldu zaten. Kendi kendime de geliştirdim. Gecelerim, gündüzlerim, her günüm böyle her gece böyle heyecanla gitmeye başladı. Her gün kumaşlarda yeni bir şey keşfettim. Her gün uygulamalarda yani o kadar çok şey keşfettim ki artık sadece onunla mutlu olabiliyordum. İşimle mutlu olabiliyordum. Yani 2014'ten bu yana elhamdülillah çok yol kat ettim ve çok şey öğrendim. Çok önemli şeyler anlatacağım. Çok güzel günlerimiz bizi bekliyor. Lütfen sizden ricam kulak verin. Şunu da biliyoruz ki evet birisi bizi eğittiği zaman, birisi bize ilmini, bilgisini verdiği zaman ondan sonraki aşamada bilgiyi veren sorumlu değildir. Bu sizin için de geçerlidir, benim için de geçerlidir. Şu anda ben bir şeyi eğer önünüzde yapıyorsam ve bunda da başarılı oluyorsam yani başarı da oluyorsa demek ki ondan sonraki süreçte kime bağlı azim, İmkan ve mücadele kimin eline geçiyor? Sizin elinize geçiyor. Yani ilmi aldınız. Nasıl değerlendireceksiniz? Yani komple ben altın da olsam beni iyi işleyecek bir sarrafa ihtiyacım vardır. Neyi alırsanız, ilmi nasıl alırsanız nasıl işleyeceğiniz önemli. Ve şu anda da benim size tavsiyem iyice dinlemeniz. Şimdi belli başlı arkadaşlarımız bunu uygulamak da isteyecekler benimle beraber. İşte beraber çalışalım mı hocam? Evet çalışabilirsiniz. Kendinize güveniyorsanız çalışabilirsiniz. Ama benim şahsi olarak tavsiyem önce bir görün.
Bay Arslan nasıl çalışıyor? Nasıl bir tarzı var? Evet, bunu başarabiliyor mu? Başaramıyor mu? Önce bunları bir görelim. Benim tavsiyem bu. Tabii ama diyebilirsiniz. Hocam ben de sizle beraber çalışmak istiyorum. Evet, ben de sizle beraber çalışmak istiyorum. Ama dediğim gibi siz burada eğer ki biraz da sabrederseniz en azından şöyle bir 2-3 gün verin. Bana 2-3 gün verin ki bunu başarıyor muyum, başarmıyor muyum beraberce görelim arkadaşlar. Ondan sonra baktınız, evet beğendiniz, evet uygulamalarda yenilikler var falan. Bunlardan sonra uygularsınız. Malzemelerle alakalı da zaten her şey belli. Her şeyi tane tane konuşacağız. Uygulamalarda tane tane uygulayacağız ve işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben 5 tane manken getirdim. 5 manken de hayatım boyunca provalı veya provasız çalışmalarımda bu 5 manken benim işimi gördü. Niye? Yani nasıl azaltabilirim diye de konuşacağım. 38, 40, 42, 44, 46 beden 5 adet mankenim var ama benim ihtiyacımı gören 3 mankendir. Hangileridir? 38, 42, 46 3 manken benim işimi görüyor. Ama derseniz ki benim imkanım var, hepsinin elimde durmasını istiyorum. Evet, hepsini alabilirsiniz. Pekala diyeceksiniz ki hocam müşterimin göğüsleri küçük veya müşterimin göğüsleri büyük. Bunlardan da bahsedeceğiz. İleriki hatta prova ile alakalı işte elimize kalıbı aldık. Kalıp bittikten sonra uygulamada provalarda da bunları konuşacağız. Hatta uygulamalı konuşacağız ki gerçek anlamda bir faydası olsun size ve bize. Şimdi arkadaşlar burada müşterimizin göbeği büyük olabilir, göbeği sarkık olabilir, o olabilir, bu olabilir, şu olabilir, her şey olabilir. Göğsü büyük olabilir. Şimdi bizim öncelikle bu şekilde çalışma mantığımızda bizim sektörümüz nedir? Gelinlik, nişanlık ve abiye değil mi? Gelinlik bedeni, gelinlik büstiyeri veya nişanlık büstiyeri nasıl olmalı? Örnek veriyorum. Sert oluyor değil mi? Çünkü eğer ki müşterinin vücudunun şeklini alırsa büstiyerimiz zaten olmaz. Ama ne olması gerekiyor? Müşterimizin vücudu büstiyerin şekline girmesi gerekiyor. Bu da nereden geçiyor arkadaşlar? Sağlıklı uygulamadan geçiyor. Bunları da hepsini beraber göreceğiz. 3 tane manken. 38, 40, 42. Niye bunu böyle seçtim? Hatta şunları da böyle biraz geriye götüreyim. Neden bu şekilde karar verdim? Şimdi ben burada 38 çalıştığım zaman biliyoruz ki arkası bağcıklı ürünlerde fermuar olmamak şartıyla müşterimizin provası ayrı bir olay. Standart olarak mağazamıza koyacağımız veya iş yerimize koyacağımız veya standart olarak piyasaya satacağımız ürünler ayrı bir olaydır. Müşterimiz isterse fermuarlı yaptırır. Fermuarlı isterse arkadaki payları biz normal mat saten yerine likralı kumaşla destek veririz. Ve istediğimizde gelinlikte de alırız. Hiç sorun değil. Hepsini yaparız. Ama şu anda bahsetmek istediğim şey şu. 38 bedene ben çalıştığım zaman şuradaki boşluktaki 40 bedeni zaten olacaktır. Çünkü bunun arkası bağcıklıdır. Zaten ürünlerin kolları da kullanılan dantellerin kendileri de biraz da likra payı vardır. O yüzden bunların hepsi rahat rahat oluyor ve çalışılabiliyor. Yani 38'i çalıştığımız 40'a da oluyor. Şimdi biz bunu kenara koyduk. Evet. Şunun arkasına aldık. Tam detaylı anlatmak istiyorum. 38'de çalıştığımız 40'a da oluyor. Peki 40'a oluyorsa o zaman 40'a almamıza bir anlamı yok. Çünkü aynı çalışmanın aynı mantığı zaten 38 ile 40 arasında ortalama 3 santim gibi bir fark var ve bu da hiçbir şekilde etkisi olmuyor. Yani o tendeki o yumuşaklık var ya, insan etindeki o yumuşaklık 3 santim zaten şey yapıyor. Amorti ediyor yani, o toparlayabiliyor. Şimdi diyelim ki 42'yi çalışacağız. 42'de çalıştığımız ürünümüzde 40, çünkü 40 çıktı artık aradan. 42'ye çalıştığımız ürünü de 44'e olduğu için zaten fiziksel olarak da biz bunların çok yakın olduklarını da görebiliyoruz. Fiziksel olarak da. Bu tarz mankenlerde arkadaşlar, bu ürünlerde, bu markada ben bu göğüs mesafesini çok beğendim. Yani hani belli başlı markalar vardır ya, sanki bütün dünyanın kadınların hepsinin boyu 1.90. Böyle bir yapım da var mankencilerin çalıştığı. Sanki bütün kadınların hepsi 1.90'mış gibi sürekli göğüs mesafesi aşırı uzun. Bu yani çok fazla uzun olan, üstünde çalıştığımız ürünleri müşterimize giydirdiğimiz zaman şurada 4 parmak fark olan bir o tarz mankenler de gördük. Ama şu ürünler, şu mankenler, şu mesafeli mankenler gayet sağlıklı. Tabii bunları da konuşacağız hepsine. Şimdi ben de bunu buraya koydum. 42'yi de 44 ile entegre ettim. 46 ise zaten kendi başına bir büyük bir beden. 46'da olur, 48'e gelir. Ne olur? Tamamdır. Benim burada ihtiyacım olan şey 38, 42, 46. Başlangıç olarak yeterlidir. Şimdi ben bunları alayım kenara. Şuraya alalım. Sevgili arkadaşlar, hayatımızda iki çeşit kumaş vardır. Ya likralıdır ya likrasızdır. Budur. Başka hiçbir şey yoktur. Likrasız olan
bölümden hemen kısaca bir özetlemek istiyorum. Likrasız olan sert istediğimiz yerlerde likrasız kullanırız. Yani esnemeyen kullanırız. Ama balık model diyelim. İşte müşterimizin vücudunu komple saracak veya bizim vücudumuzu komple saracak ürünlerde rahat hareket edebilmek için de likralı kumaş kullanırız. Bu da yürüyüşümüzü rahatlatır, oturup kalkmamızı rahatlatır, birçok şeyi rahatlatır. Tabii bunların hepsini uygulamalı konuşacağız. Neden? Çünkü bu kursumuzda hem likralı var, hem likrasız var, hem tesettür var, hem açık var, hem transparan beden var. Hepsi var. İçiniz rahat olsun. En güzel şekilde yapacağız ve bunu başaracağız. Likralı ürünler tüm vücudu saran kıyafetlerde kullanılır ve bu zaruridir. Neden zaruridir? Müşterimizin vücudunda morarma yapar eğer kullanmazsak. Müşterimiz rahat oturamaz. Zaten bu ürünlerin sırtına da fermuar takamazsınız. Taktığınız andan itibaren müşteriniz hafiften eğildiği zaman patlar. Mümkün değildir. Durmaz yani. Hata elbet olacak. Mesela balık çalışamazsanız altı ne olursa olsun. Vücudun hareket alanı neresi? Şurada bir alan var. İşte hareket eder burası. Sürekli ileri geri, ileri geri, sağa sol. Burası hep hareket eder. Demek ki buraya da likralı beni destekleyecek bir şey lazım. Yani esnek bir kumaş lazım. Tamam, burayı anladık. Likralı ve likrasız hayatımızda iki çeşit kumaş var. Likralı kumaşlar balık ve abiye tarzı olan kıyafetlerde kullanılır. Likrasızlar gelinlikte, dış etek, astar veya bedende kullanılır. Bunların hepsini tane tane işleyeceğiz. Şöyle gördüğümüz zaman yukarıdan aşağıya başlayacağımız olan olay 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelin tamamı ve bu modellerin eğer tarlatan ihtiyacı varsa daha küçük tarlatan, daha büyük tarlatan, daha küçük tarlatan, böyle eğer ihtiyaçları varsa biz bunları sizin ile beraber çalışacağız. Hiçbir eksik olmayacak. Yani nasıl biliyor musunuz? O kadar keyifli ki. Her günü bir macera. Her günü bir sistem, yani sistemin yürümesi bildiğiniz dizi mantığı gibi. Yani online eğitimlerle işte gelin ben şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım değil. Tamamen nasıl yapılacak, ne hatalar çıkar, ne yapılabilir, nasıl çözümü olabilir. Hatta bazen Orta Doğu kurslarımdan bir örnek vereyim. Ben bazen bir şeyi kasıtlı olarak bozuyordum. Bozduktan sonra tekrardan diyorum bakın biz bunu demek ki böyle yaparsak bozuyoruz. Ama biz bu yoldan geri dönersek ve bu şekilde yaparsak doğruyu yapmış oluruz. Seçenek de size kalmış. Lütfen bu noktalara dikkat edin diye belli başlı noktalar oluyordu. Önemli noktalar. Buna da dikkat edelim lütfen. Birinci model çalışmasıyla alakalı bakın birçok kumaşımız var. Mesela şöyle yapalım. Bizim için önemli olan tarzdır. Yani renkler önemli değildir. Ben bu tarz çalışmak istiyorum ama rengin kararı müşterime kalmıştır. Ben burada biliniyorumdur ki tamam ben bu modeli çalışıyorum diye biliniyorum. Yani tamam ben bunu çalışacağım ama müşterim de rengini değiştirdi. Ne olacak ki? Ne fark eder? Tamam. Önemli olan müşteri memnuniyeti. O nasıl istiyorsa öyle olur. Veya ben kendim şahsıma işte ben bunu beğendim ama ben bunu işte bu rengi istemiyorum da ne diyorlar? Turkuaz istiyorum. Veya turkuazın dışında da işte bakın orada da zaten aynı rengi var. İşte istiyorsam yeşil yaparım. Bakın istiyorsam yeşil yaparım. Hep bunların imkanları var. Aynen şöyle. Biz zaten bunun birebir rengini tedarik etmişiz. Sadece şu dantelini değiştirmişiz. Daha parlak, daha böyle bir şıkır şıkır bir şey gelmiş. Buna kullanabiliriz, değil mi? Evet, biz şu anda seçebiliriz. Pekala biz bunu burada kullanabiliyoruz. Arkadaşlar niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Piyasa çok hızlı ilerliyor. Aynı tarzı 5 yıl sonra farklı dantelle çalışıyorsunuz. Bu sefer model güncellenmiş oluyor. Diyelim ki bakın burada da yeşilimiz var. Evet, istersen bunu çalışırım, istersen bunu çalışırım, istersen bunu çalışırım, istersen bunu çalışırım. Burada anlatmak istediğim şey şu. Tamamen şu anda eğitimi vereceğiz. Evet, eğitimi alacaksınız. Nasıl yapıldığını bileceksiniz. Ama zevk konusunda, renk konusunda, tasarım konusunda hiç kimse bize karışamaz. Biz burada özgürüz. Evet, bir şeyler yapmam gerekiyor. Biz burada özgürüz. İyi seçmemiz gerekiyor. Doğru ama özgür olduğumuzu da unutmayalım. Bir yere kadardasın. Ondan sonrası bize bağlıdır. Yani nasıl hayal edeceğiz, nasıl düşüneceğiz, işte nasıl uygularız. Biliriz ki parlak, güzel, tamam görsel olarak hoşuma gitti. Uygulamada da gözümde canlandırabiliyorum. Evet, gayet de güzel. Tamam, ben bu modelde karar verdim. Kim beni durdurabilir bu yolda şu anda? Kimse durduramayacağı gibi sizler de böylesiniz. Her biriniz bir değersiniz arkadaşlar. Değerlerimizin kıymetini bilelim. İstediğimiz gibi çalışırız. Kimseye bağımlı değiliz. Bu sektörde anladık ki her şeyi, bütün imkanları kullanabiliyoruz. Her şeyi kullanabiliyoruz. Bize kalmış sadece iyi karar vermemiz gerekiyor. Bu süreçte
şu anla alakalı bahsedeceğim. Belki benim çalışacağım, burada öğreneceğiniz kalıp sistemini belki daha önce bir yerde görmediniz. Bu benim kendi kendime zorlayarak çok zoruma giden bir olay. Beni çok zor duruma sokan bir olay. Hatta gururuma da dokunan bir olaydan sonra zaten ben bu yola çıktım. Ve kalıbın nasıl çıkartılması gerektiğini aldım mankeni karşıma. Günlerce, aylarca hiç durmadan, hiç yılmadan, yani hiç yılmadan, gerçek anlamda hiç yılmadan günlerce çalıştıktan sonra mankenlerin üzerinde nasıl kalıp çıkartabilirim ile alakalı. Bu da çok uzun zaman önce oldu tabii ki. Orada onu keşfettiğim zaman artık hayatımda önemli şeyler değişti. Bir gün size hemen kısaca bunu da anlatacağım. İlk dersi böyle güzel ve neşeli geçtiniz diyorum. Bir gün bu sektörde daha yeniyken kendi kalıplarını öven bir hanımefendi, işte benim şöyle kalıplarım var. Benim bir kalıbım var. Bana 5.000 lira verdiler. O zaman büyük paraydı 5.000 lira. İşte benim bu kadar kalıbıma bu kadar para verdiler. Bana bunu verdiler, bilmem ne verdiler ama ben onlara hiçbir şey vermedim derken yani bana şeyle anlatıyor, böyle heyecanla anlatıyor. Beni heyecanlandırıyor. İşte sen de iste benim kalıbımı ama ben sana vermeyeceğim. Yapacak bana. Evet, kalıplarını övdü, övdü, övdü. Sonra dedim ki ya dedim benim beden kalıbına ihtiyacım var. O zaman ben kalıp çıkartmayı bilmiyorum tabii ki. Ben beden kalıbına ihtiyacım var dediğim zaman bana bunu 5.000 lira verdiler, ben vermedim, sana vermem dedi bunu. Ama bunu bana anlatırken farklı anlattı. Ama günümüzde ben bu insanlardan tiksindim. Gerçekten böyle gelip de imkanı olmayan birinin yanında imkanlarından bahsedip sonra o imkanları olmayan arkadaşımız ona el uzattığı zaman evet benim böyle bir şeye ihtiyacım var dediği zaman gerçekten sırtını dönüp giden ve vicdansız insanlardan kurtulmak için bu yola girdim ve ben başardım. Bunu şimdi siz de başarabilirsiniz. Hiç kimseye ihtiyacımız yok. Hiç kimseye ihtiyacımız yok. Sadece kendimize inanalım. Sadece kendinize inanın. Yani sadece bu kumaş değil ki. Ben şu anda gidip perdeyi parçalayıp perdeden de yapabilirim bunu. Veya evdeki eski kıyafetleri birleştirebilirim. Farklı bir tarzda yapabilirim. Her şeyi yapabilirim. Sadece kendimize inanmamız ve ayağa kalkmamız gerekiyor. Bugün olduğu gibi. Bu güzel günde olduğu gibi. Sadece ayağa kalkacağız ve en güzel şekilde bunu başaracağız. İlk başlayacağımız modelimiz bu. Bunun yanında neye ihtiyacımız var? Buna ihtiyacımız var. Yarın bir gün şimdi ben bunların ikisini böyle tutuyorum. Evet, bunun yanında buna ihtiyacım var. Neden? Çünkü bunun zeminine ihtiyacım var. Şimdi birçok arkadaşımız diyecek ki veya bu tabii bunlar tamamen özgürce düşünceler, saygı duyuyorum. Gidip hazır alınıp tarlatan. Evet, mantıklı. İyi bir ustanın zamanını bunlarla harcamaması gerekiyor. Ama iyi bir ustanın da her zaman iyi vakti olmaz ki. Zor zamanı da olacak bu ustanın. Yani elbet sıkışacak. Bunları bilelim. Sonradan niye uğraşalım ki? Sadece alt çapı ölçmemiz gerekiyor, üst çapı ölçmemiz gerekiyor. Parçaları çıkartıyoruz, kesiyoruz, biçiyoruz ve bir saatte tarlatanımız hazır oluyor. Yani olur da gece çalışmak istedik, o tarlatanın çapı yok. Veya daha devasal bir şey çalışmak istedik, gösteriş için veya fuar için veya bir şey için yani. Daha büyük bir şey çalışmak, sınırsız gücümüzü burada yapabiliyoruz. Burada hepsini uygulayabiliyoruz. O yüzden sevgili arkadaşlar ben çok konuşacağım bu kursta ve özellikle de çok ince dokuyacağım. Ve size bilgiyi verirken de benim mutluluğum yüzümden anlayacaksınız zaten. Böyle ekmeği başarıyorum yani burada ekiyorum. Evet, bir şeyler oluyor, bir şeyler değişiyor. Sonunda bir şeyler daha da güzelleşiyor. Evet, bana o kadar saldırı olmuş olabilir ama ben bugün kendimi ispat etmek yolunda gayet güzel sizinle beraber ilerliyorum. Evet arkadaşlar, bunun yanında buna ihtiyacımız var. Bu ikisi evet olmazsa olmaz. Neden? Olur da yani böyle durmaz. Böyle durması için de buna ihtiyacımız var. Şimdi biz burada şu ikisini entegre etmemiz gerekiyor. Nasıl olacak? Tabii bu işlemde isterseniz lastikli, isterseniz bedene sabit. Bunların hepsi elinize geçiyor. Sabit tarlatanda çalışabilirsiniz. Bağımsız tarlatanda çalışabilirsiniz. Tamamen burada ne aldığınıza bağlı. Şimdi ben bir şey anlatırken de birçok yönüyle anlatıyorum ki veya uygulamada da göreceksiniz. Uygulama ayrıca. Bu ilk ders olduğu için kusura bakmayın, çok konuşuyorum. İlk ders olduğu için böyle çok da keyifliyim, çok da mutluyum, çok da pozitif enerji doluyum. Burada bu ikisini uygulamak isteyeceğiz. Evet, istersek sonra diyoruz ki evet ben lastiği çıkartabilirim. Hiç lastik dikmem. Lastiği dikmem ve ondan sonra da alırım bunu. Bedene dikerim ve ben sabit tarlatan elde etmiş olurum. İstersem de lastik takarım. Bağımsız mobil tarlatan elde etmiş olurum. Bunların hepsine çalışacağız. İlk günümüzün konusu bugün tabii ki daha ilk dersteyiz. Bugünün sonunda arkadaşlar kumaşla benim böyle bir kumaşla bir muhabbetim vardı. Böyle manken üzerinde onu çıkartırken gerçek anlamda onu hissederim ve ona dokunurum. Ve bana ne demek istiyor, nasıl yönlendiriliyor ve bunların hepsini konuşacağız en güzel şekilde. Şimdi ilk gün olarak ilk modelimiz tesettür model. Çok da mutlu, çok keyifli. İnanın çok keyifliyim. İlk modelimiz tesettür. Ben şimdi bunu alacağım. Burada iğne tasım nerede? Şunu arkadaşlar asmak istiyorum buraya.
Bunlar konuşulacak. Lütfen iyice kulak verin. Hatta ben şunu şuraya asayım. İlk modelimizi 38-40 olarak yapalım. Sonra ikinci modelimizi biraz daha büyütelim. Üçüncü modelimizi fark etmez, özgürüz. Burada beden ölçüleri hiç önemli değil. Bakın, mantık önemli. Sistem nasıl uyguluyorsan öyle yürüyecek. Yani burada şimdi ben buna uyguladığımla buna uyguladığım veya bu bedene uyguladığım hepsi oluyor. Yani uygulama tarzı önemli. Evet, ben bir şey keşfettim, burada yapıyorum. Burada da aynı mantık vardır. Burada da aynı mantık vardır. Bedenlerin ölçüleri, büyüklüğü, küçüklüğü hiç önemli değildir. Önemli olan elin nasıl çalışacağı ve sistemi nasıl kurulacağı. Burada hepsini öğreneceğiz. Öncelikle biz sizin ile beraber anlatıyorum hemen süreci. Beden kalıbı, beden kalıbından sonra tarlatan kalıbı, tarlatan kalıbından sonra kol kalıbı, ondan sonra tarlatanı yaptık diyelim. Yaptıktan sonra tabii ben şu an anlatıyorum ama o zaman değişebilir. İşte kolla eteğin yeri de değişebilir yani uygulamada. En son işte tarlatanı yaptıktan sonra etek kalıbı. Evet, etek kalıbını çıkartacağız. Yola devam edeceğiz. Çok da sizi boğmak istemiyorum. Tabii sadece şu anda hangi kumaşla çalıştığımı göstermek istiyorum size. Ben şöyle hemen aşağıdan çıkartayım. Neyle başlayacağız? Şu kumaşımızla çalışacağız. Az sonra bir daha soracağım da önümüzdeki derste. Bakalım parça kumaşlarımız. Evet. Arkadaşlar, bu kumaşın Türkiye'de ismi nedir? Ham pamuklu kumaş. Yani bunu ben piyasaya gittiğim zaman da sadece diyorum ki işte kalıp çıkartmak için kumaş istiyorum falan dediğim zaman bundan veriyorlar bana. Bu kumaşın ismi Amerikan bezi arkadaşlar. Amerikan bezi kumaşından ben kalıp çıkartıyorum. Kalıpta çalışıyorum. Hatta biraz da bana yardımcı oluyor. Biraz da yumuşak dokusuyla alakalı. Hem esnemiyor hem de dokusu da güzel. Bu benim gayet tatmin ediyor. Ve başarılı da çıkıyor. Bu kumaşı ben kalıp olarak kullanıyorum. İstersem saten de kullanırım. Bakın, mantık şu. Önemli olan likralı olmaması. İşte brokar kullanabilirsiniz, mat saten kullanabilirsiniz, dupont kullanabilirsiniz, Amerikan bezi kullanabilirsiniz. Bu pamuklu kumaşla alakalı da her şeyi kullanabilirsiniz. Önemli olan likralı olmaması. Ve kumaşın da gerçek anlamda biraz da çalışmayı da, göz zevkine de dikkat edelim. Keyifli ve güzel durması yani. Biz bir şey çalıştığımız zaman işte evet gergin, düzgün gerdiğimiz zaman bunu başarabilelim ve gözümüzle alakalı da keyfimiz de yerine gelsin. Evet, bir şeyi yaptım, güzel duruyor ya, ben bunu beğendim falan. Böyle olsun diye en güzel şekilde kalıba başlayacağız. Beden kalıbıyla alakalı çok önemli şeylerden bahsedeceğiz. Ve unutmuyoruz arkadaşlar, tabii konuşacak çok şey var. Hala heyecan dorukta, hala sakinleşemedim ama içimde yese de biraz daha kendimi frenlemeye çalışıyorum. Büyük beden, küçük beden, orta beden fark etmez. Uygulamaların hepsi, mantığı aynıdır. Beden ölçüleri değişebilir. Bizler bu süreçte ben ilk olarak istersek bunu büyük beden şurada da çalışabiliriz. İstersek burada da çalışabiliriz. Büyük veya küçük beden fark etmiyor. Ben başlangıç olarak bunu 38'de başlayacağım. Artık model bunu büyüte beraberce gideceğiz. İlk olarak elimizde tesettür bir beden var. Bunun kalıp çalışmasını başlatacağız. Drafaj sisteminde çok heyecanlıyım. Siz de çok heyecanlısınızdır umuyorum. Yani bunu beraberce paylaşacağız. Hatta gün sonunda da muhabbet edeceğiz. Bilginiz olsun. Bunu en güzel şekilde başaracağız. Şimdi biz geldik. Burada 38 beden bir mankenimiz var. Elimizde de Amerikan bezi dediğimiz, hatta şöyle bakıyorum. Bu işimizi görür. Biraz parçalayalım. Kumaş parçalayalım. Amerikan bezi dediğimiz şöyle bir kumaşımız var. Likra yok, esneme yok, hiçbir şey yok. Ne enine ne boyuna esnemez. Biz de şu anda bu mankenle başlayacağız. Arkadaşlar, modelin kendisinde şimdi belli başlı şeyler vardır. Dikkat etmemiz gereken şeyler. Dikişler yukarıya mı gidecek? Dikişler verev mi çıkacak? Yani kol evine doğru mu çıkacak? Göğsü temiz mi bırakmak istiyoruz? İstemiyor muyuz? Bunları az sonra hepsini konuşacağız. Şimdi biz başlayalım. Bugünü süper bir şekilde, en güzel şekilde, en iyi şekilde doldurmak istiyorum. Ve gün sonunda da gerçekten benim yapmak istediklerimi böyle gördüğünüzü de hissetmek istiyorum. Şimdi bir bakalım. Burada modelimizde standart tesettür model. Şimdi ben bunu burada başlatacağım. İlk olarak belli başlı arkadaşlarımız olabilir. Ortaya bir çizgi çeksek mi? Göğüs işaretini alsak mı? İşte böyle bir ip çizgiler var, biliyoruz bunu. Hatta bantlı böyle manken üzerine istediğimiz şekli veriyoruz falan. Ben öncelikle temel eğitim, ondan sonra biz kendimiz çizgileri koymadan önce bir bakalım. Ne yapabiliyoruz? Neler çıkıyor elimizden? Sonra çizgileri istediğimiz gibi koyabiliriz. Başlangıç olarak elimde kumaş.
Bu kumaşı tam yukarıya kadar yükseltmem gerekiyor. Boğazdan da yukarı çıkması gerekiyor. Şu şekilde. Neden mantık böyle? Tesettür olduğu için. Bu tesettür beden olduğu için böyle. Mantık niye? Çünkü biz eğer buraya kadar kumaşı koyarsak burada omuzda açıklığımız kalır. Bu açıklık kalmaması için biz de kumaşımızı en yukarıya kadar kaldırıyoruz. Ortalama ortası neresiyse oradan bir oturtalım. Hiç fark etmez. Korkmayın. Korkmayın. Bilerek böyle yapıyorum ki siz de kendinize bir mücadeleci, o mücadeleyi verdikten sonra o tadı alın. Evet yapabiliyorum. Evet yapabiliriz. Evet olabilir. Neden olmasın ki? Arslan Hoca yapıyor. Ben niye yapmayayım? Evet bunlar mümkün. Yani şimdi ben orta işaretimi göz kararında şöyle yukarıya kadar kumaşımı kaldırıyorum. Tesettür bedenler için geçerli bu arada. Ben şu şekilde inişimi düz şekilde yapıyorum. Ve önemli bir nokta, kumaşı diyelim ki biz böyle oturtturduk. Öncelikle en alttan bir gerelim. Şuradan gerdik bunu. Şimdi burada yoğun bir iğne trafiği yapacağız. Yani yoğun bir sabitleme bu bölmede. Neden? Çünkü eğer biz burayı yoğunlaştırmazsak buradan gerdiğimiz zaman burada kayma olacaktır. Kayma olursa da kalıbımızda ufak tefek 1 santimlik bozulmalar olacaktır. Her ne kadar müşterimiz bunu görmese de bunu biz kendimiz görüyoruz. İçimizin rahat etmesi gerekiyor. Yani burada illa birilerinin bir şey görmesine gerek yok. Biz kendimize yakışanı yapmamız gerekiyor. Bu şekilde yoğun iğneleme yapın. Neden? Çekiyorsunuz. Bakın gelmemesi gerekiyor bunun. Çektiğim zaman gelmemesi gerekiyor. Ve ben burada iğne yoğunlaşmasını arttırıyorum. Şu şekilde yukarı doğru devam ediyorum. İlk başlangıç, ilk heyecanlar. Evet neler yapabiliriz hepsini göreceğiz ve geliştireceğiz. Bu şekilde iğne yoğunlaşması gayet güzel. Burası başarılı. Şimdi ben kendimden bahsediyorum. Ben mesela benim bedenim buraya kadar olsa bile ben tamamen manken boyu çalışıyorum. Neden? Hoşuma gidiyor. Bu şahsi bir karar. Yani siz kendiniz yarın bir gün işte benim mankenim buraya kadar, bedenim buraya kadar, ben buraya kadar kumaş çalışayım. Evet doğru haklısınız. Oraya kadar çalışmanız gerekiyor. Ama ben kendim şahsi olarak söyleyeyim. Seviyorum. Seviyorum böyle kaplı olduğunu görmeyi seviyorum. O yüzden ben aşağıya kadar çalışıyorum. Siz kendiniz isterseniz ileride tam öğrendikten sonra ki öğreneceksiniz inşallah. Bu kursun sonunda herkes inşallah tam usta olarak çıkacak ve biz beraberce başaracağız. Biz yani bu sistemle gurur duyacağız ve biz birbirimizle gurur duyacağız. İnşallah en güzel şekilde de başaracağız. Şimdi diyelim ki biz bunu buradan bu şekilde aşağıya kadar tamamladık. Arkadaşlar kumaşımızı iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi kumaşımızda likra yok, bir şey yok, esneme payı yok. Yani ne demek oluyor? Bu kumaşı düz tutmamız gerekiyor. Yani düz derken kumaş boyunun bozulmaması gerekiyor. Yani ne burada, ne burada, ne burada. Hiç bozulmaması gerekiyor. Yani ne yapmam gerekiyor? Zaten üst taraf belli. Kesimi de belli. Evet ben kumaşımı böyle tutarsam zaten bana istediğimi verecek. Hemen verir. Bakın düz boyunu bozmuyoruz. Yani kumaşımız mesela biz bunu böyle koyduk ya. Getirip bunu böyle koymuyoruz. Böyle eğimli olmuyor. Hayır bu yanlış. Bu hatalara sebep olur. Buna gerek yok şu anda. Biz ne yapalım? Biz şöyle düz çıkıntılar yapalım ki özgür olalım ve kumaşımız da bize yardımcı olsun yapım aşamasında. Şöyle bakın. Kumaşımı ben böyle düzelttim. Bırakacağım ki daha anlatacak çok şey var. İlk kalıp yapımı daha çok şey anlatacağız. Şimdi arkadaşlar bizim diyelim ki biz burada bir boşluk bıraktık. Evet bu şekilde de boşlukta bırakabiliriz. Onu yani ben en kolay şekilde size anlatacağım bunu. Diyelim ki burada biraz boşluk bıraktık. Kumaşımızı böyle tuttuktan sonra, düz tuttuktan sonra böyle burada bir boşluk bıraktık. Keyfe keder. Bu 3 santim, 5 santim, 10 santim fark etmez. İstersek çok da bırakırız, istersek az da bırakırız. Eğitim aşaması, öğrenme aşaması çok önemli. Buraya çok dikkat edelim. Şurayı bir iğneleyin. Diyelim ki biz burada boşluk bıraktık. Evet göğüs ortasıyla bel ortasını nasıl bulacağız? Yani burada nasıl ineceğiz biz bu aşamada? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kıvrım olan her yerde dikiş olması keskinliği ve hattı göstersin diye. Kıvrım olan her yerde. Kıvrım neresi? Şimdi elimi koyduğum yer düzlüktür. Eğer ki buraya dönecekse burada bir kıvrım vardır. Böyle yani bakın burası dönüş yeri kıvrımdır. Bu göğüs için de geçerlidir. Elimi koyuyorum düzdür ama bu yana dönecekse burası kıvrım bölgesidir. Bunu nasıl işaretini alıyorum? En basitinden hiç rakamlara falan hiçbir şeyle uğraşmaya gerek yok. Drapaj sistemiyle masaüstü kalıp sistemini karıştırmayın. Birbirinden çok uzaklar. Bilginiz olsun. Sonuç olarak da bu sistem daha garanti ve daha gözle görünür bir hacme sahip. Yani biz bunu gözümüzle görebiliyoruz. Uygulamayı manken üzerinde yapabiliyoruz ve orada eğer hata varsa orada müdahale edebiliyoruz. Ama o bir kalıp sisteminde bu yok. Zor oluyor. Şimdi
Elimizi düz yere koyduk. Göğüs ortası. Buraya hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Elimizi düzlüğe koyduk. Ve o bir elimizi de yan tarafa koyduk. Burası düzlük. Arkadaşlar böyle çektiğimiz zaman diyelim ki bakın böyle yaptım ben. Bilerek elimi açtım. İkisini itekliyorum. Bu burada duracak mecbur. Ben bu elimi getiriyorum. Parmağımı buraya getirdim. Dibe. Yani burası. Parmağım burada. İki parmağımın buluştuğu yer. Burası kesim olması gereken yerdir. Yani şöyle söylüyorum. Elimi koydum. Buraya da elimi koydum. Elimin avucun içinde birleşti. Şöyle gösterin lütfen. Elimi buraya koydum. Elimi buraya da koydum. Parmağımı avucuma değdirdim. Tamam. Dibine kadar da indirdim böyle. Elimi çektim. Evet, parmağımın olduğu yer burası. Basittir. İlla diyelim ki bunu da yapmadık. Diyelim ki bunu da yapmak istemedik veya yapamadık. Tamam. Burada arkadaşlar kumaşı dağıtalım şöyle. Şöyle bakın, hiçbir özelliği yok şu anda. Burada yapacağımız işlem şu. Daha kolayını istiyorsak. Buraya vurun. Şu şekilde vurun. Vurun iyice. Bakın. Vurarak kumaşı itekleyin. Böyle kumaşınızı itekleyin. Vur. Devam et. Böyle. Tamam. Buraya kadar tamam. Vurduk. Kumaşı aldık. Buradan da vurun. Tamam. Şuradan sadece göğüs ortasını belirleyin. Yani neresi göğüs ortası? Burası göğüs ortası. Bellidir zaten göğüs ortasının neresi olduğu. Tamam. Burada sadece göğüs ortasını belirleyin ve durun. Şurayı da sabitleyin tabii ki. Ben şu anda sabitliyorum. Şurayı sabitleyin. İki yöntem var. Çok basit. En basiti de ilk gösterdiğim yöntem. Buradan vurduktan sonra bakın burası da kendini gösteriyor. Buradan da işaret alabilirsiniz. Şöyle ilk işaret aldım. Bırakıyorum. Burası için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ama bunun en kolay yöntemi, açıyorum. En kolay yöntemini size söyleyeyim. Elimi buraya düzlüğe koydum. Elimi buradan da koydum. Şu parmağımı, şu elimi şöyle koyduğunuz zaman avucumun içine değer. Ama kumaşı tabii ki burada dursun. Avucumun içine değer. Bu elimi de çektiğim zaman zaten bana durmam gereken yeri söyler. Şurası kesimdir. Yani burası düzlük, burası düzlük. Evet, burada bir kırılma vardır. Demek ki ben buraya hemen şöyle bir işaret koyuyorum. Evet, tuttum, fazlalığı almış oldum. Hemen burayı da şöyle ayarlıyorum. Tabii şimdi gelelim, burada konuşulacak olan belli başlı noktalar var. Ama ben bugün sizi sıkmayacağım. Bugünün ders böyle o kadar soft, yumuşak geçecek ki. Yani bir sonraki günü evet ya ne yapacağız acaba? Nasıl geçecek acaba? Böyle hep böyle bir meraklı sistem. Yani siz biraz da sürükleyecek bir düzen burası. Tabii şöyle elimi de buraya koydum. Buraya da koydum efendim. Böyle parmağımla burayı yakaladım. Nasıl yapıyorum? Buraya koydum. Buraya yaptım. Ve durdum. Tamam. Elim de artık çıkacak buradan. Çıkmadan önce geldim. Burada parmağımı tuttum. Evet. İstediğim şey bu. Hemen buna da bir iğne işaretimi koydum. Bıraktım. Aynı işlemi isterseniz burada yapın, isterseniz yapmayın. Bakın burada yapmanıza da gerek yok. Şu şeyi, şuranın hattını şu şekilde düz şekilde aşağıya indirebilirsiniz. Hiçbir şey yapmıyorum. Bakın hiçbir özelliği yok. Kendisi zaten yolu bana gösteriyor. Kumaş bana diyor ki evet ben şu anda beni kullanabilirsin. Çünkü ben hazırladın beni. Şu anda ben yoldayım. Evet, yola çıkarttın beni ve ben hazırım şu anda sana. Şu anda buradaki hattan başladık. Buradan işareti koyduk. Evet, bu yol kendisi zaten bize dedi ki evet ben hazırım. Bu şekilde beni buradan sabitleyebilirsin. Buradan da sabitlemeyi yaptık. Ne kadar cesur olursak öncelikle kendimize bunu itiraf edelim. Korkmuyorum ya. Korkmuyorum. Yapabilirim. Ya filan kişi yapıyor. O yapıyor. Bu yapıyor. Şu yapıyor. Niye ben yapmayacağım ki? Yani bir şey ekran karşısında şu anda ben burada başarıyorsam siz daha iyisini yaparsınız. Binlerce öğrencimin arasında ben bundan emindim. Benden daha iyileri çıkacak diye. Evet. Benden daha iyileri çıktılar zaten. Ben erkek olarak çalışıyorum ama belli başlı hanımlar da gerçek anlamda elleri zariftir. Dokundukları yerler güzelleşirler. Benimki de o kaba işte yapıyorum. Ne kadar güzel olduğunu görsek de ama benim için biraz zor. Yani çok da böyle nasıl diyeyim, hanımlar gibi değil. Hanımların biraz da bakış açıları daha mı ince desem. Böyle oluyor yani. Onlarda daha iyileri de var. İtiraf ediyorum. Benden daha iyi de olabilirsiniz ki öyle de çıkacaktır inşallah. Umuyorum ki bu da size nasip olur. Şimdi arkadaşlar buraya ilk işaretimi aldım. İkinci işaretimi aldım. Üçüncü işaretimi aldım. Evet, belli etti yol kendini. Şimdi ben tesettür model çalıştığım için efendim benim göğüsle temizliğe ihtiyacım var. Neden? Şöyle hemen gösteriyorum. Tesettür modellerle alakalı ama bu hepsi için de geçerli değil tabii ki. Bazı tesettür modellerde hatlarda yukarıya çıkıyor dikiş hattı. Bakın burada ben dikiş göremiyorum. Diyelim ki bu çalışan arkadaşa teşekkür ediyorum. Bu arada bu da Türkiye'den bir hanımefendi. Hatta sayfaya da yorumları da yazmıştı benim modelim diye. Kendisini tebrik ettik. Bu modelin diyelim ki bu şekilde temiz olarak çalışmak istedim. Ben de bunun şu anda temiz olarak çalışmak istiyorum ve buradan dikişin geçmesini istemiyorum. Ben şu anda
Şu anda hemen elimle şu şekilde yukarıyı da bozmadan, aşağıyı da bozmadan ben elimle bu şekilde omuz başına doğru kumaşın fazlalığını buradan aldım. İlk işaret. Bakın ne yaptım? Burayı aldım. Evet, burada katlanmalar olabilir. Hiç önemli değil. Ondan sonra burası zaten toparlanacak. Yapılacak yani. Yönlendirmeyi de beraberce yapacağız. Şimdi ben ilk aşamada hemen bu konuya dalmak istemiyorum. Ama bizim aslında gitmek istediğimiz yön bu şekilde değil. Buradan kol evine doğru çıkışları sağlamaktır. Şu çıkışları sağlayacağız. Tabii konuşacak çok şey var. Şimdi ben bunu burada tutuyorum. Burada da bekliyorum. Evet, burada şunu da yerinde bıraktım. Bu artık burada duruyor. Evet, ilk işaretler tamam. Aynı hesabı yan tarafa da yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Buyurun gelin. Şimdi burası düz alan. Şu anda bizim burada istediğimiz şey düz alan. Bu arka ile önü birleştiren yan bölüm. Yani burada bir dikiş olacak. Çünkü burada bir kavis var. Eğer düz olsaydı komplesi, evet, burada bir şey yapmamıza gerek yoktu ama bizim şu anda burada bir kavisimiz var. Yani bu kavisin de burada kırılmaya ihtiyacı var. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan hemen mankenimizin yanda, bakın şöyle bir şey söyleyeceğim. Belki bir normal kalıp sisteminde işte illa kol evinin altına gelmesi şartı vardır. Nedendir? Çünkü onlar günlük kıyafetlerdir. Ama bizim sistemimizde nedir? İşte kol şekli değişebiliyor. Karpuz kol oluyor. Şekli değişiyor ve sonradan montalama sistemi olduğu için, yani masa üstünde montalanmıyor bunlar. Sonradan montalama sistemi olduğu için bizim burada yan tarafta 1 santim ileri 1 santim geriden hattın olması bizim sistemimizde, bizim kalıp sistemimizde bizi rahatsız etmiyor uygulamada. Yani ama bizim yapmamız gereken işlem nedir? Evet, orta hattı bulmak. Yani ben şu anda mankenimin üzerinden orta hattı bulmak istiyorum. Drapaj sistemi arkadaşlar hayal gücünüzü her zaman canlı tutacak sistemdir. Hiç sizi yormaz. Yani sizi tıkamaz. Tıkanmazsınız. Her zaman, hele bir de mantığını çözdükten sonra hayat o kadar güzelleşiyor ki, yapım aşaması o kadar hızlanıyor ki her müşteri için bir kalıp çıkartabilirsiniz. Her müşteri için kalıp çıkartabilirsiniz. Müşteriniz gelir, göğsü şöyle açık olsun. Müşteriniz gelir, şöyle göğsü kapalı olsun. Şurası böyle, şurası yukarıda, şurası aşağıda. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Siz burada bu mantığı çözdüğünüz anda siz özgürsünüz. Şu anda ben ne yapıyorum? Şu an aldım modeli karşıma. Modelle şu anda gözünüzün önünde çıkartıyorum. Yani o kadar ki güzel. O kadar ki güzel ve o kadar ki rahat bir sistem. Umuyorum ki bundan hepimiz faydalanacağız ve her şeyi, sistemi değiştireceğiz. Yani istiyorsanız gelinlik üretin, istiyorsanız apiye üretin, ne yapıyorsanız yapın. İsterseniz sadece büstiyer satın, isterseniz sadece tarlatan üretim merkezi açın. Ya bu kurstan sonra isterseniz isterseniz beden etek, İsterseniz sadece tarlatan, isterseniz gelinlik, yani bir sektörün birçok dalında hareket edeceksiniz inşallah. Ama öncelikle şu kursumuzu sizinle beraber başarıya götürmek ve ben de bununla gurur duymak istiyorum. Evet, ben bunu Türkiye'de de, kendi memleketimde de başardım olacak ki Orta Doğu'da ciddi başarılara imza attık. Şu anda da geldim bu aşamaya. Efendim, orta hattın hiçbir özelliği yoktur şu hattın. Bizim için önemli olan şuradaki kavisi sağlıklı vermektir. Yani buradaki kavisi sağlık verdiğimiz zaman, bu arada bu yöntem farklı. Bir sonraki modeldeki farklı, hep farklı yöntemlerde gideceğim. Biraz daha eliniz alışsın, hem muhabbetli olsun hem de uygulamalı olsun diye. Şimdi ben geldim, bunu yan taraftan aldım. Burayı da işaretleri koydum. Evet, bitirdim. En son olarak benim gergin bir sisteme ihtiyacım var. Toparlama. Son dokunuşlar. Şimdi ben bunu buraya getirdim. Şimdi burayı da aldık. Evet, burayı da aldık. Şimdi ben buraya birkaç tane iğne atacağım. Yanınızda. Bir şeyleri bitire gideceğim şu anda. Bakın, bitire. Bu şekilde yapıyorum ki ön taraftan germeyi başlattığım zaman, yani buradan ben germeyi başlattığım zaman oradan kumaş gelmesin. Şimdi ama çok da kasmamıza gerek yok. Çok rahatsız olmamıza da gerek yok. Şimdi aldım, orta işaretten aşağıya doğru beraberce iniyorum. Çok basit, elime dikkat edin. Şöyle iğnenizi çok kolay. Tabii ki bunların hep, eğer eliniz alışkın değilse, hep bu alışma aşamaları, elbette geçeceksiniz bu yoldan. Şimdi ben sizin önünüzde, yani bunu yapacağız. Ondan sonra uygulamaya dökeceğiz, kumaşa dökeceğiz. Kumaşın içeriği nedir? Her şeyi göreceğiz. Her şeyi göreceğiz. Yani artık bir şey bırakmayacağız. Bu eğitim ile alakalı hiçbir şey kalmayacak hayatınızda. Evet, böyle devam edeceğim. Aşağıya doğru. Arkadaşlar, elime dikkat edin. Böyle bu şekilde gere kumaşımı da toparlaya bu şekilde yapıyorum.
Elbette ilk aşamada yanımızda yeni olan arkadaşlarımız var. Yani bu sektörde belki de tam daha yeni olan, yolun başında olan arkadaşlarımız var. İlk aşamada eliniz biraz kumaşla alakalı yabancı olabilir. Ama birkaç teslim olmayın asla. Kesinlikle alışacak. Eliniz kesinlikle alışacak. Asla teslim olmayın buna. Alın hemen kumaşı. Böyle şekilde uygulayın. Zorlayın yani kendinizi. İzleyin. İzlemenizde çok fayda var. Birkaç kez izleyin. Ondan sonra uygulamayı yaptıktan sonra bir bakacaksınız ki evet, siz de en güzelini yapabiliyorsunuz. Şimdi ben de geldim. Şu anda bunu gerdim efendim. Bakın böyle şöyle çıktım. Şimdi burayla burası arasında boşluk var ya, hemen orayı da kapatacağım. Şu kalıbın sonuna doğru gidelim. Kalıbımız masanın üstüne yatsın. Sonra bir görelim. Evet, düzeltmemiz gereken neresi var? Hata var mı, yok mu? Evet, bakın şu anda kalıbımız yavaş yavaş dile gelmeye başladı. Şu anda gördüğünüz gibi bakın. Şu sistemin güzelliğine bakar mısınız? Bakın çok basit. İnanın daha iyisini yapacaksınız. Ben güveniyorum ve inanıyorum. Siz daha iyisini yapacaksınız bunun. Bakın ben bunu gerdim. Ve burada şurayı sabitledim. Bırakmıyorum. Tamam, kalıbımdan buradan memnunsam bırakmıyorum. Germeyi de yaptım ve burada durdum. Neden böyle yapıyorum? Çünkü bu benim hoşuma gidiyor. Yani işimi seviyorum. Ve ben bir şeylerin de görsel olarak da bana bir keyif vermesini istiyorum. O yüzden geriyorum bunu. Zaten yapılması gereken de o, onu da biliyorum. Şimdi ben arkadaşlar buradan şu anda bunun bu şekilde düz değil de, şimdi düz yaparsam çok kolay. Evet, çıkabilirim. Düz de çıkabiliyorum bu işin içinden. Bu şekilde yapabilirim. Ama ben göğüste dikiş olmasını istemiyorum. Göğsün de temiz durmasını istiyorum. Yani ne yapmam gerekiyor? En yakın mesafede dışarıya çıkabilmem lazım. Yani ben buradan şu anda böyle çıkabilmem lazım. Ama bunu keskin yapamıyorum. Şekilde bozulmasın diye buradan başlıyor ve kavisli şekilde buradan çıkabiliyorum. Diyelim ki biz burada kumaşla alakalı yorulmak istemiyoruz diyelim mesela. Şimdi ben buradan birkaç iğnesini çıkartacağım. Ve buradan kırmayı zorlayacağım. Bakın parmaklarımla, elimle kumaşı zorlamaya başlayacağım. Böyle çıkacağım yani, sizinle beraber görün. Bu aşamaları hemen kavuşacağım. Tabii birkaç daha bedenlerimiz olduğu için daha çok bu çalışmaları göreceğiz. Tekrar eden çalışmaları, ta ki siz artık uzman olana kadar. Şimdi diyelim ki ben ilk aşamada burayı kırdım. Bakın kırdım burayı. Şimdi ben bunu böyle yönlendirmek istiyorum, değil mi? Böyle bu şekilde. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Nereye çıkması gerekiyor? Omuz başına yetiştiği zaman, bakın burada omuz başım var. Omuz başına gitmemesi gerekiyor. Omuz başından önce çıkmış olması gerekiyor. Buradan. Hemen şöyle görebilirsiniz. Omuz başı burası. Çıkış yolu burası. Ben şimdi bunu alabiliyorum. Buradan, bakın şurada zaten kumaşla alakalı kırılmalar oluyor. Makasımı alıyorum. İlk kesimi buradan şöyle, bakın çok basit açtım sadece. Ama makasın ağzında sokuyorum buradan. Eğimi vere vere kesimimi yapıyorum. Çünkü bir tarafın kavisiyle o bir tarafın kavisi tutmadığı için kumaşın bir tarafı o birinden biraz daha uzun oluyor bu sefer dönerken. Şimdi ben de bunu ne yapıyorum? Ben de bunu buradan biraz daha aşağıya indirerek şimdi temiz işçiliğini yapacağım. Başaracaksınız. Zaten şu anda kafasına yatan arkadaşlarımız da vardır elbette. Şu anda vardır. Evet, olabilir. Evet, basit, çok basit. Zaten bu ilk aşama. Uygulamalar farklı. Kumaşın uygulaması farklı. Şimdi ben buradan geliyorum. Şöyle şuraya doğru şurayı da alayım. İlk aşama, daha yapımlar var, daha uygulamalar var, konuşacak şeyler de var.
Şimdi ilk aşama ben buradan şu şekilde tamamlıyorum. En son olarak da diyelim ki ben bu hattı şu anda bitirdim. En son olarak hani alttan germeyi yaptım ya ben. Şuradan alttan germeyi yaptım. Şimdi bir de şunu üstten yapıyorum ama şu anda benim kesmeye ihtiyacım var. Yani şurada yakayı yukarıdan arkadaşlar sıfıra gelmeyin. Sıfıra gelmeyin kesinlikle. Ortadan bir üçgen açın. Böyle. Orada aşağıya inmeyin lütfen. Ricam da buraya inmeyin. Sakın buradan kesimi yapmayın. En son düzeltmeler oradan yapılacak. Bizim ama şu anda başarılı. Şurayı sadece kestim. Aldım. Ve germeyi şöyle elimle germeyi yapıyorum. Buraya bir iğne atıyorum. Sırf niye biliyor musunuz arkadaşlar? Belki belli başlı arkadaşlar belki bunu yapmayacaktır. Ama ben şahsıma söylüyorum. İş bitti mi? Bakacağım. Duracağım karşısında. Göreceğim yani onu. Evet bu bir başarı çünkü benim için. Her gün yenilik, her gün değişim. Evet ben bunu bitirdim. Karşısında durup izleyeceğim yani. Ki ben işimi seven birisiyim ve çok çok severim böyle şeyler. Mesela bir şey yaparım otururum karşısında. Hatta belki resimlerimi de görmüşsünüzdür. Modeli çalışırken elimde çay vardır, kahve vardır ama şu an yok. Şimdi devam ediyorum. Hemen şu aşamayı tamamladık. Bakın yorumlarınızı da almak istiyorum. Gün sonunda evet gerçek anlamda yorumlarınızı da okumak istiyorum. Fikirlerinizi. Yani burada benim vermek istediğim şey şu. Fiili olarak her şeyi görerek yapmamız. Fiili olarak her şeyi görerek yapmamız. Evet bir şeyler görünecek ve biz onu uygulayacağız. Şimdi ben hemen hiç uzatmıyorum. Şurada bir kumaş fazlalığımız vermiştik kol eviyle kol yan hat ile alakalı. Aynı işlemi arkadaşlar siz burada da yapabilirsiniz. Elinizi bu sefer çapraza tutturabilir ve burada ortayı bulabilirsiniz. Evet orta burasıdır. Yani aynı mantıkta şöyle gösteriyorum. Aldım şuradan iğneleri. Şöyle şunları da biraz rahatlatayım. Elinizi buraya çapraza koyun bu sefer. Buraya da çapraza koyun. Orta burasıdır. Size zaten istediğinizi verir. Bu zaten şu mantığı bir defa çözün. Kırılacak her yer. Bu benim vücudum olur, başkasının vücudu olur. Hepsi ayrıdır. Burası olur. Kırılma noktalarını bulmak çok kolaydır. Yani böyle elinizi koyun, şuraya koyun. Evet, iki parmağın buluştuğu yer kırılma noktasıdır. Burası yani. Yani şöyle diyelim. Bu kumaşı bozduk. Evet böyle elim geliyor, şöyle geliyor bakın. Kumaşı tutmamın da gerek yok. Evet burası noktasıysa evet ben burada şu fazlalık kumaşı alabilir ve çıkartabilirim. Ve burası benim işime gelecektir. Ne yapıyorum? Hemen ilk iğnemi buraya atıyorum. Evet ilk iğnemi buraya attım. Durdum. Şuradan bir germe yapıyorum. Hemen neden? Yolu devam ettirebileyim diye. Yani inşallah çok güzel çıkacak sonuç olarak. Tabii bu masa üstüne düştüğü zaman masa üstüne gel. O zaman en güzel yer o zaman masa üstüne döşediğimiz zaman. Şimdi ben aynı şekilde buradan başladım. Dediğim gibi 1 santim ileri 1 santim geri burada bizi rahatsız etmiyor. Ben uygulamalı tecrübe sahibi olarak söylüyorum. Ben denedim bunları. Hatta kumaşın tersini, düzünü, boyuna, enine hepsini denedim. Kalıp sisteminde hatta uygulamada da denedim. Belli başlı farklar gördüm ama kalıpta bir fark yok. Kalıpta hiçbir önemi yok yani. Sadece çıkış olarak biz bunu tamamen ortalamaya çalışacağız. Dikkat edeceğiz. Yani ortalama neresi? Ortası burasıysa buradan bir işaret alalım kendimize ki yol bozulmasın. Çünkü yavaş yavaş elimiz kayacaktır. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar da elleri kayacaktır. Bunları ne yapıyoruz? Evet şurası ortasıysa buradan bir işaret alalım. Şurası ortasıysa buradan bir işaret alalım. Bunu birbirine bağlayacağız. Eğer ki bakın kayma olacaktır. Söylüyorum uyarıyorum. Lütfen dikkat edelim. Eğer ki burası şu anda şu alan ortaysa şuradan bir işaret alalım. Bunu ihmal etmeyin. İhmal ederseniz bir bakacaksınız. Ben size söyleyeyim tekrardan. Tabii düzeltiriz bunu. Ama yoruluruz gerek yok. Buradan evet burayı ortayı buldum. Buradan bir başlıyorsunuz geliyorsunuz bir bakıyorsunuz ki siz öne gelmişsiniz. Çünkü kumaş esniyor. Hiç hata yapmaya gerek yok. Şuradan bir işaret, şuradan bir işaret, şuradan bir işaret ve iğnelemeyi başlatacağız. Sonuç olarak bomba gibi bir sonuç alacağız. Hayallerimiz ve hayalleriniz kadar büyüksünüz. Biz ve siz yapabiliriz. Diyelim ki burası çok önde oldu. Tabii ki bizim bir göz kararımız da var. Burası eğer çok önde oldu dersek açıyoruz hemen. Biraz geriye doğru alıyoruz. İşareti oradan alıyoruz. Baştan kararı sağlıklı veriyoruz ve sonucu en güzel şekilde alıyoruz. Şimdi şuraya bir bakalım. Şöyle bakalım. Şu anki aşamada şu anki yol benim için çok uygun. Çapraz hat yani yan hat bu şekilde benim için uygundur. En son buradan sonra da buradan bir çapraz çıkacağız ama tesettür olduğu için yol biraz farklı.
Kol evi işaret hepsi alınacak. Sonra bakalım ne olacak. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen işaretleri tamamlıyorum. İğnelemeyi başlatıyorum. Yukarıya kadar çıkabildiğim kadar çıktım. Tamam, buraya kadar burada durdum. İğnelememi tamamladım. Bakın kendi yavaş yavaş nasıl çıkıyor değil mi? Nasıl oluşuyor? Yani bitiyor bir şeyler, evet bir şeyler hayata geçiyor. Ve şu anda burada da görünmeye başladı. Şimdi ben bunu hiç uzatmadan burada bir germe olayı yapıyorum. Şöyle yani şurayı dışarıya doğru geriyorum. Burada hiç buranın boşluğunu alıyorum elimle. Ama bu iğneleri bu hatta yakın vuruyorum şu anda. Dikkat edin. Çok dikkat edin arkadaşlar. Belki dilimden kaçabilir. Şu anda zikrimden kaçabilir ama elimle uyguladığım için hepsini kapatalım lütfen. Arayı kapatalım. Söylemediğimi gözle, söylediğimi artık uygulamayla artık yavaş yavaş hiçbir boşluk bırakmadan bu fırsatı değerlendireceğiz. Biliyorum ki her ne kadar kursumuzun fiyatı çok uygun olmuş olsa da nice arkadaşlarımız buraya katılmak için belki birçok sıkıntıdan da geçtiler. Ve onun da değeri olması gerekiyor. Evet, ben şu anda bu ilmi tamamen sahibine, yani sizlere teslim etmem gerekiyor ki evet, sizin o verdiğiniz emek var ya, hani umut ile alakalı. Belki kiminiz kredi çektiniz, kiminiz belki borç aldınız, kiminiz belki olumsuz veya olumlu yerlerden geçtiniz gibi geldiniz. Ve benim bunu şu anda size veriyorum ve siz de bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Evet, bunun bir bedeli olması gerekiyor. Evet, ben bir mücadele verdim. Belki borç aldım, belki kredi çektim, fark etmiyor ama ben buraya geldiysem bunun için bir bedel ödedim. Evet, şu anda ben de bunun karşılığını size ödemeye başladım ve siz de bunu değerlendirin lütfen. Bunu da ihmal etmeyin. Evet, bunları unutmayın ki benim bu bedelimin, verdiğim şeyin bir karşılığı olsun. Yani ilmi de almam gerekiyor. Bu arada derslere şu anda katılamayan arkadaşlar için de derslerimiz kayıt altında kalacak. Aynı link üzerinden derslere tekrardan ulaşım sağlayabileceksiniz. Evet, şuraya şu anda geldik. Şu anda ben buraya geldim. Şu anda benim yapmam gereken şey, şurayı bakın sabitledim. Burada işi bitirdim. Şu anda yapmam gereken şey, burada şurasıyla şurası arasında bel, sırt mesela düz alan. Burası da yan alan değil mi? Evet. Ben hemen parmağımı birleştirdim. Şurası benim çaprazım. Aynı mantıktan devam ediyorum. Böyle elimi koydum. Şuraya da elimi koydum ve elimi parmağım birleşti. Yani şu avucumun içine değiyor şu elim. Şu parmaklarım avucumun içine değdi ve bu elimi de çektiğim zaman evet, benim alanım burası. Ben şimdi burada şuraya bir işaret alıyorum öncelikle. Evet, ilk işaretimi aldım. Şimdi ben bunu buraya sabitledikten sonra şu omuzda payı düzeltiyorum. Şurayı düzeltiyorum, yani kumaşımın düz duruşu lazım. Yani şuraya belki şöyle zoomlayalım, şuraya yakından görelim. Şu hatlar var ya, şu hatlar var, böyle küçük küçük hatlar var. Yaklaşın biraz daha. Küçük küçük hatlar var. Bu hatların düz inmesi lazım. Bunlara da böyle düz gitmesi lazım. Kumaş boyunu bozmamak için. Şimdi ben de ne yaptım? Kumaş boyunu bozmadım. Şuradan sabitlememi yaptım. Şuradan sabitlememi yaptım. Devam ediyorum. Ama şurada da tabii ki bolluklarım var. Şurada da bolluklarım var. Kumaşıma öncelikle biraz bolluk verdim. Yani şöyle 3-5 santim ki niye? Burayı da artık sabitleyeceğim. Buradaki işleme geçeceğim. Hemen devam ediyorum. Tamam. Tamamladık. Bizim şu anda buradan da kaçmamız gerekiyor. En kısa yoldan. Nasıl en kısa yoldan? Şimdi şurası bizim şuradan şu an düz gitmememiz gerekiyor arkadaşlar. Şuradan kaçmamız gerekiyor. Şöyle. Yani şurası kol evidir.
Kol evi mantığı yuvarlaktı yani. Şöyle yuvarlak düşünelim bunu. Tabii daha uygulamadık. Daha uygulayacağız bunları da beraberce. Kol evi mantığını düşünelim. Kol evi mantığında şöyle bizim bu hat başladığı zaman en yakın şekilde buradan çıkışı lazım. Şuradan. Şuradan yani şöyle bir çıkışa ihtiyacımız var. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Kumaşımızın şuradaki başlangıcı şöyle. Şurası omuz başı. İğne alayım bir tane. Şurası omuz başı. Omuz başının yanında şöyle devam ediyoruz. Yani burasıyla burası böyle dengeli gelmesi gerekiyor ki ama bazen de şöyle söyleyebiliriz. Neden dengeli gelmesi gerekiyor diye bir düşünce olabilir. Çünkü sonuçta bu bir özgür çalışma alanı. Özellikle de istediğimiz gibi kumaş düzgün oturduğu sürece şekli önemli değildir. Düzgün oturması önemlidir. Yani isterse eğer bu düzgün oturup isterse şöyle yılan gibi gelsin çıksın fark etmez. Şekil önemli yani oturması önemli. Biz de burada diyebiliriz. Yani arkadaşım biz buradan düz gelmesini niye yapmıyoruz? İşte düz getirelim. Niye uğraşıyoruz? Değil mi? Mantıklı. Yani bu da olabilir. Ben de bunu düşünebilirim. Herkes bunu düşünebilir. Özgür bir alan olduğu için serbestiz. Şimdi ben de bunu buradan diyelim ki düz getirmek istedim. Ve ilk çapraz işaretimi buradan alınca üstteki çapraz yani üstteki işaretimi de şuradan alabilirim. Mesela rahatlamakla alakalı. Evet. Mesela şuradan alabilirim. Şöyle hemen iğnemi alıyorum. Şuradan eğer madem ki ben bunu başarabiliyorsam. Evet. Bir işaretim burada. Bir işaretim burada. Şimdi alt işaretime gelelim. Şöyle çekin. Bakın şöyle kumaşınızı çekin. Şu işaretten sonra kumaşınızı çekin. Zaten burada yol belli. Alın. Zaten kumaşın kendisi dedi ki ben hazırım. Evet ben zaten hazırım. Sadece beni eğer kullanmayı bilirsen ben zaten sana yol açacağım. Şimdi işareti buradan aldık. İşareti buradan aldık. İşareti buradan aldık. Ve bunu çektik. Hemen işaretin yolu çıktı. Çekince buradan hemen şekil çıktı ve buradan işaretimizi aldık. İkinci olarak da şimdi şurayı görelim. Burası oturmakta bize sıkıntı çıkartacak. Şu alan oturmada bize sıkıntı çıkartacak. Neden? Çünkü kumaşın burasıyla burası normalde ortalı olması gerekirken şu anda biz çapraz verdiğimiz için kumaşta bir kayma oluştu. Şurada da gördüğümüz gibi burası kaydı, burası kaydı. Bunu nasıl düzeltiyoruz? Şimdi biz eğer işaretimiz buradaysa hemen makasınızı alın. Ama hiç uğraşmayın, yormayın kendinizi. Bozabilirsiniz. Bozun. Yani bozun. Parçalayın. Fark etmez. Önemli olan alışın. Evet ben bunu bozarsam bunda bir fayda var zaten. Şimdi ben bunu tuttum. Getiriyorum. Hemen şuradan bir işaret açtım yolu. Şuradan da aşağı ineceğim. Beraberce. Tersime geldi. Buradan başlayayım. Şimdi ben de bunu buradan açıyorum arkadaşlar. Evet. Rahatladı. Şimdi ben bunu istediğim gibi oynayabilirim. Şu anda istediğim gibi yönetebilirim. Hatta şurayı da açtım. Şu iğneyi de açtım. Buradan da fazlalığı buradan aldım. Ortalamayı buradan başlatacağım. Neden? Kumaşım rahat otursun diye. Kumaş rahat oturduğu sürece sorun yok. Dediğim gibi önemli olan oturma sistemi. İsterseniz siz bunu böyle oturtun. Şöyle oturun. Fark etmez. Şekil, yol bellidir. Yani ben buna şu anda 4 parça kalıptan oluşmasını istiyorum. 1, 2, 3 ve 4 olması şartıyla. Neden dördüncüyü koyuyorum? Bazı kalıplarımızda işte bizim burada dördüncüler yok. Neden biliyor musunuz? Günlük giyimle bunu karıştırmayın asla. Bunlar tamamen vücuda oturan kıyafetler olduğu için burası çok önemlidir. Şurada eğer bu dikiş olmazsa buradaki hat böyle dümdüz olur. Bu, belki de ileride görürüz bu modeli var bu çalışmalarda. Şuradaki hat düz olur. Biz burada böyle bir düzlük istemiyoruz. Boru gibi bir kadın istemiyoruz. Yani daha açık konuşayım. Boru gibi bir hanımefendi istemiyoruz. Ne istiyoruz? Bel oyuntusu olan birisi istiyoruz. Bu da bel oyuntusunda bize destek oluyor. İstersek biz buraya dikiş koymayız ama burası düz olur. Düz olur ve çok da estetikliği de ölür. Ama biz ne istiyoruz? Kavisli bir bel istiyoruz. O yüzden burada bir oyuntu istiyoruz. Şimdi ben de bunu şimdi buraya aldım. Şimdi kumaşı kestikten sonra artık kumaşta bir değişiklik oldu. Yerleriyle alakalı. Şimdi ben ne yapıyorum? Hangisi en rahat oturursa, hangi taraf en rahat oturursa orayı yakalamaya çalışıyorum. Yani şöyle elimle bir yokluyorum. Bunu da siz şu anda yapabilirsiniz. Eğer mankeniniz varsa ama dediğim gibi ilk baştaki nasihatimi unutmayın. Birkaç gün ilerlemesini de bekleyebilirsiniz. Şu anda benle beraber de uygulayabilirsiniz. Şimdi ben bunu buradan çektim arkadaşlar. Buradan çektim. Tabii ki bu nereye geliyor? Biraz da içeriye geliyor. Yani nereye? Hedefim burayı muhafaza etmek. Şurayı kollamak. Hedefim şurayı. Omuz başını kollamak. Ben de şimdi aldım. Buraya işaretimi tekrardan koyayım. Beraberce yapalım. Şimdi ben burada kattım buraya işaretimi. Şimdi buradan ben devam edeceğim. Bakalım kumaşta kayma olabilir. Çünkü kesildi kumaş. Kayma olabilir. Şekli oturmayabilir. Belli başlı yerlerde boşluk olabilir. Beraberce görelim bakalım. Sonuç ne olacak? Ben böyle devam edeceğim. Bozsam da sorun değil.
Hiç sorun değil. Oturmayabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan bizim burada beraberce başarmamız. Yani hataları beraber görmemiz. Neler yapacağız, neler yapmayacağız bunları beraber görmemiz. Tamam, ben buradan şimdi başlattım bunu. Nereden başlamış oldu? Omuz işaretinden, yani orta işaretinin dibinden başladı. Buradan dönüp aşağıya doğru gidecek. Kol evi açıldığı zaman sırtta tek parça, temiz bir parça almış olacağız. Hedefimiz de zaten o. Şimdi ben şuraya geleyim. Öncelikle şu alt tarafı. Bakın arkadaşlar, bunlarla oynayabilirsiniz. Bunun şekli, yani bunu buraya yaklaştırabilirsiniz. Bunu çok arkaya götürmenize gerek yok. Bu burada da durabilir. Bu tarafa da yaklaştırabilirsiniz. Ama ben şu anda beni rahatsız etmediği için, şu uygulamaya da gideceğim için beraberce, yani eğer hata çıkarsa şu andan itibaren ben uygulamada zaten sıkıntı yaşarım. Şu anda şunu bir dakika şurayı bitireyim. Şimdi ben bunu başlattım. Sonuç olarak eğer ki burada bir hata varsa uygulamada hata çıkacaktır. Ve sonucu görelim beraberce. Sonucu beraberce görelim. İşte o mutluluk anı. O mutluluk anı. Sonuçta işte yaptık, yorulduk, emek verdik. Onun bir karşısında durup bakacağız yani. Evet, oldu. Ve bir bakacaksınız, bütün o emek ve o yorgunluk hepsi rahatlatmış bizi ve o yorgunlukta kalmamış. Hemen şöyle arkadaşlar, bakın aşağıya doğru indim. Çok eğlenceli bir süreç. Yani bunun daha resim aşaması var, çizim aşaması var. Evet arkadaşlar, şimdi burada bakın, şu taraftan bakarsanız şurada şöyle bir bozukluk var. Biz bunu buradan da alabiliriz. Bakın, biz bunu işaretleyip böyle işaretin dibinden götürebiliriz. Düzgün oturacak şekilde oturur bu. Tamam. Şöyle oturur. Fazlalık burada kalır. Sonra alırız, bunu buradan çekebiliriz. Takılmayın asla, bu bir yere bağımlı değilsiniz. Tamamen özgür çalışma. Tamamen özgür çalışma. Ne siz rahatsız olacaksınız ne de kumaş rahatsız olacak. Buradan buraya alabilirsiniz, buradan buraya gelebilirsiniz. Hepsini yapabilirsiniz. Önemli olan bizim burada başarıya ulaşmamız. Yani nedir? Kumaşın düzgün şekilde karşılıklı oturmasıdır. Ama biz ne yaptık? Hedefi buradan çizdiğimiz için biz bu şekilde şu anda yukarıya çıkmak zorundayız. Neden? Biz kol evinin işaretlerini aldığımız zaman da burada temiz bir sırt. Aynı göğüs gibi. Bu da buradan çıkacak. Bakın, kol evi açıldığı zaman burada tek parça, temiz bir parçamız olacak. Bu hem ön hem arka için geçerli. Yani bizim hem önde hem arkada gerçek anlamda danteli gösterebileceğimiz bir şeylere ihtiyacımız var. Biz şimdi burada bunu uygulayacağız. Değil mi? Böyle devam ediyorum yukarı doğru. Ama şu yolu da kaybetmemeye çalışıyorum. Yani hedefim buraya gelmek. Şimdi ben bunu devam ettiriyorum. Şöyle kumaşı oturtura devam ediyorum. Bak, burada şöyle bozukluklar olabilir. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Şöyle iğneleri rahatlatırız. Yukarıya nasıl gidiyorsa öyle veririz. Çünkü kumaşı kestiğimiz için bazen bu şeyler, bir de buranın dönüşlü olduğu için, yani burası biraz yakın, burası biraz uzak olduğu için bu kumaş da veriyor. Belli başlı kumaşlarda vermeyebilir, oturabilir. Böyle bir şey de olabilir. Yani bunu ben mat satende gördüm. Mat saten uygulamasında gördüm. Ama Amerikan bezi biraz daha hassas. Biraz daha hassas olduğu için bize hataları hemen gösteriyor yani. Şöyle yukarı doğru çıktım. Bakın, aldım bunu. Yukarı doğru çıktım. Boşluğu nasıl alabilirsem, istersen bu taraftan alırım, istersen o taraftan alırım. Önemli olan düz hatları bulmam. Yani nedir düz hatlar? Şurası, şurası, şurası. Bu hatları düzgün şekilde oturtturabilmem. Yapabiliriz, yapacağız, beraberce başaracağız. Şimdi biz bunu aldık. Yani resim gibi değil mi? Böyle gerçekten bir şeyler çok düzgün oturuyor. Ben de şu anda başlayacağım kalıbımı almaya. Şimdi şöyle makası alayım. Şu enseyi de, şurayı da açacağım, bir rahatlatayım, kalıp otursun. Ama unutmayın sakın, aşağıya inmeyin lütfen. Başıma geliyor, çok geliyor. Şuradan lütfen aşağıya inmeyin. Şuraya da çok gitmeyin. Şuradan sadece bir açıklık istiyorum. Ya böyle şöyle enseden aşağıya inmeyin. Sadece kumaşın oturmasını takip edin. Kumaşınızı oturtturun, yani sadece bu. Gerisi boş. Burası kalabilir. Hiç önemli değil. Alın, attım bile. Sadece şurayı açtım. Şurasının yatmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Tamam, burası yattı, tamam. Detayı yok. Detay yok. Detaycılıkta orası bozuluyor. Bilginiz olsun. Detaycılık, yani omuzda çok fazla niye tam 0'a 0 otursun başlangıçta yaptığımız zaman bozuluyor. Kesinlikle bozuluyor. Yani ya omuz buradan açık kalıyor, ya boğaza oturmuyor. Bu hatalar çıkıyor. Ben şimdi ne yapıyorum? Hiç yormadan kendimi şuradan şöyle, şimdi omuz başını iğnelemeye başlayacağım. Yani şurada hiçbir şekilde boşluk bırakmadan oturtmaya çalışacağım bunu. Şimdi ben buraya bunu bu şekilde iğneledim.
Şu anda şu fazla iğnelerin hepsini aldım. Yani şu anda önümden kurtarıyorum artık. Elimin altını da rahatlatıyorum. Şimdi ben burayı böyle yaptım. Şuraya bakıyorum. Şu iğneleri de alıyorum. Şu şekilde germeler yapıyorum arkadaşlar. Germeleri yapıyorum. Geri geri gidiyorum. Umuyorum ki hepimiz memnun kalırız. Şimdi arkadaşlar bir şeyler daha ortaya çıkmadan şu an yani zaten ilerleme aşaması belli de bir şeyler ortaya çıkmadan tam böyle olumsuzluğa asla kapılmayın. Çünkü bu işte özellikle benim işimde parçala böl mantığı vardır. Ben önce bölerim, parçalarım, hepsini yaparım. Ondan sonra toplamaya girerim ve bir anda her şey değişebilir ve değişiyor da gördük de yani biz bunu. Şimdi ben bunu burayı yaptım. Şurayı da geriyorum. Galiba yavaş yavaş istediğimizi almış olduk. Tamamladık. Şimdi şu fazla kumaşlardan kurtulabiliriz. Verin bana makası. Önce şunu bir açalım, rahatlatalım. Şu fazla kumaşlardan şu anda böyle. Gözüm gönlüm açılsın diye bu kendim için yapıyorum. Rahatlayayım diye. Evet, bunları en son çizilecek tabii. Bunların resimleri çekilecek. Yani resim gibi artık nasıl istiyorsak şeklimizi, nasıl istiyorsak tasarımımızı ona göre çizeceğiz. Şimdi ben burada şöyle fazlalığı alayım. Arkadaşlar kalıp görünümünden dolayı şu anda mesela bu Bayarslan tarzında kalıp çalışmasıdır. Böyle bir kalıp kanunu yoktur dünyada. Fransız, İtalyan kalıplarından sonra Bayarslan drapaj kalıpları da dünyada bayağı bir rağbet görmeye başladı. Özellikle Orta Doğu'da. Bu sistemlerin adı da Bayarslan drapaj sistemidir. Yani bu benim yıllar önce başlattığım bir sistem. Hatta kitabını bile istediler ama maalesef ben bunu yapmadım. Bu sistemin ismi Bayarslan drapaj sistemidir. Yani belli başlı kanunlar üzerinden gider ama özgür kanundur, serbesttir. Şimdi ben burada şu anda birkaç soru sormak istiyorum. Kol evi ile alakalı tabii ki bilenler de vardır, ustalar da vardır aramızda. Kol evinin omuzdan ölçersek şuraya kadar şu parmaklarımın olduğu alan bizim gelinlik ve nişanlıkta hatta abiyede kol evlerinin aşağıya indikçe kolun özgürlüğünün olmadığını gördüm. Siz de bunun için yorumlar yapmanızı istiyorum lütfen. Hep asla çekinmeyin, yazın. Ben diyorum ki omuzla kol evi arası beden fark ediyor da diyelim ki 36, 38, 40, 42'ye kadar omuz başından kol evinin açıklığı mesafesi ortalama 16 santimdir. 16 ya da 16,5'tur maksimumu bu. 16,5, 17 artık sondur yani. 17'den sonra bu kol evinin burasının aşağıya indiğini görüyoruz ve burası bozulmaya başlıyor. Ve bu ne kadar aşağıda olursa benim kolum kalkmıyor mesela. Bakın şunu aşağıdan tuttuğumu düşünün. Bakın kolum kalkmıyor. Bu aynısı kıyafetler yani şeyde de gelinlik, nişanlık ve abiyede de aynıdır. Ben de buradan işaretlerimi hemen size şunu alayım, metreyi alayım. Buradan bir işaret almak istiyorum. Şu anda sizin de kendinizi şu şekilde ölçmenizi de istiyorum. Bakın şu şekilde. Böyle değil. Kavisli değil. Kol evim neresi? Burası. Yani şurası. Tamam. Ben şuradan aşağıya bakın biliyorum kol evimin nerede olduğunu. Burası benim kol evim. Evet. Burası. Ne kadar biliyor musunuz? Şurası. 15 santim. 15 santim benim omuz ile kol evi arası. Tabii diyelim ki bunda biraz rahatlama şeyi de var. Olsun 17 santim. Yani bunu da tutup da asla aşağıya indirmeyin. Ben bunu 16,5 santimde sizinle anlaşmış olarak sayıyorum. 16,5 santimden kalemimi aldım. Siz de bunu kontrol edebilirsiniz kendi vücudunuzda. 16 santimden işaretimi aldım. Benim kol evi inme mesafem burasıdır. Pekala normalde şura ile şura arası da burası 16 olduğu sürece o da ortalama 2 santim aşağısıdır. Bakın unutmayın bunu. Bu da onun 2 santim aşağısıdır. 16 yaptık ya bunu. Burası da 14 yani 14 gelecektir. Nasıl gelecektir? Kol evimizin orta işareti yani omuz başından orta işaretimiz vardır. Mesela bakın böyle. Orta işaretidir. Hatta şöyle de aşağıya inebilirim. Ama burası bizim 16 santim işaretimiz. Buradan da işaret budur. Ortası ne kadardır? Mesela öncelikle şunun ortasına gelin. Bakın çok basit, çok basit, çok kolay arkadaşlar. Çok basit. Ben kanuncu değilimdir. Kanunlarda böyle bir şey yoktur. Aa böyle olmaz demeyin. Uygulayınca göreceğiz. Uygulayınca göreceğiz bunu. Yani ben kanuncu değilim. Kanun dışı çalıştığım için zaten bu hızla pratiklik başladı.
Şimdi ben de diyorum ki şuradan şurası 16 santimse, bakın 16 santimse ben şuradan şu anda 8 santim işaret alıyorum. Bakın 8 santim. 8 santimden de şurayı 14 santim yapıyorum bunu. 7 7 14 santim yapıyor. Ve ben buradan şu anda 2 nokta işaret almam yeterlidir. 14 santim ve buradan. Yani ne demek oluyor? Şurası ve şurası genişlik ile alakalı. Buradaki seçenek tamamen üreticiye kalmıştır. Özgürdür üretici. İsterse genişletir, isterse daraltır. Burada tamamen serbestsiniz. Şimdi bizim şöyle bir yere gelelim. Biz buradan işaretimizi aldık. Şuradan da işaretimizi aldığımıza göre bizim burada da bir işaretimiz var. Omuz başı. Omuz başı. Şimdi siz buradan bir müşterinizin şöyle bir ölçüsünü aldığınızı düşünün. Tamam mı? Burası zaten ortalama 11, 12, 13 geliyor omuz işaretiyle alakalı. Şimdi bir de bizim burada yaka bölümü var. Burayı yapmadan önce ama ben buraya geçmeden önce şu an diyelim ki burada 12 santim dediğimiz zaman bizim de burada işaretimiz vardı. Zaten burası 12 santimdir. Şöyle bizim yapmamız gereken şey, aldık bunu. Çizimlere başlayacağız artık. Elimizi de şuraya koyun arkadaşlar. Elinizi şuraya koyun. Avuç ile alakalı ben sürekli bunu kullanırım. Elinizi şuraya koyun. Bakın işaretler de bellidir. Buradaki işaretler büyük ihtimal elinizin şu alanına oturacaktır. Tamam mı? Şöyle. Ben de bunu böyle yaparım. Parmağımı düzelttim. Hiçbir şeyle uğraşmama gerek yoktur. Tamamen işaretin kendisi elim beni götürecektir oraya. Pratiklikten gidiyorum ben. Dediğim gibi ben kanunsuz çalıştığım için burası hemen bana istediğimi veriyor. Yani şöyle gitmeyin dışarıya. Şöyle düz durmasına dikkat edin. Şöyle gel buradan göster görünsün. Şöyle. Bakın elimle beraber düz işaretlerimi indirdim. Burada zaten işaretim de burada olduğu için hemen oraya geldi. Bunu da yapmanıza gerek yok. Zaten işaretin yolu bellidir. Bu da tamamdır. Bunu da bu sefer oraya işarete gerek yok. Düz mantıkta inebilirsiniz. Yani eğer benim işaretim buradaysa evet arkadaşım ben böyle gelebiliyorum zaten. Çok da fazla bir şeye gerek yok. Cesur olmamız gerekiyor. Zaten biz eğer bu sektördeysek dediğim gibi cesur olmamız gerekiyor. Başta da söylediğim gibi cesur olmazsak zaten kazanamayız. Arkadaşlar cesaret olmazsa asla kazanamayız. Şimdi biz buradan şu şekilde işaretimizi aldık. Evet neredeydi işaretlerimiz? Buradaydı. Birisi de buradaydı. Şimdi bunu buraya bağlamamız için normalde biz riga takımı kullanıyoruz yani buradan o dönüşlerle alakalı. İsterseniz getirip burada rigayı koyabilirsiniz, kaz ayağını. İsterseniz de hangisi kaz ayağı? Kendisi kaz ayağı da göstereyim. Arkadaşlar şunlardan bahsediyorum. Buna gerek yok. Ben inanın bu tek başına yetiyor her şeye. Bu kavisli olan bölgelere. Riga takımında kaz ayağıdır bunun ismi. İsterseniz şu işaretle şu işaretin arasına bakın böyle oturacaktır. Bu hemen oturacaktır. Bakın bunu kullanabilirsiniz. Şunu şuraya koyun. Şunu da şuraya koyun. İşaret bellidir. Bu kadar. Hiç yorulmayın. Burası için de geçerlidir. Ama burayı biz hani düz yaptık ya böyle. Burayı öyle yapmayacaksınız ön tarafı. Ön tarafı böyle yapacaksınız. Bakın zaten şekli de oturuyor hemen. Kolunun şekline oturur hemen. Ama ön tarafı böyle yapacaksınız. Neden? Ön taraf arkaya göre daha kavislidir. Dikkatli olalım. Tabi bunları konuşacağız. Çok erken. Çok erken bunları. Özür dilerim. Çok erken bunları konuşmak için. Şimdi ben burada bu işaretlerimi aldım. Şimdi belli başlı arkadaşlarımıza mantıksız da geliyor olabilir. Şimdi eğitim sistemiyle alakalı çok alakasız mı gidiyoruz acaba diyebilirsiniz. Ama bu ne zaman belli olacak? Uygulamada masa üstüne aldığımız zaman, kalıbı elimize aldığımız zaman tabii ki bu özgür düşüncelerdir. Buradan ben bu işaretlerimi aldıktan sonra evet kol evimi çıkarttım ben. Şu anda kol evimizi de ölçtüğüm zaman zaten istediğim standartlarda çıkacaktır. Şimdi şöyle bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar şuradan başka bir renk alayım. Kol evini öyle yaptık. Hemen mesela bu olabilir. Fosforlu bir renk bakalım. Şimdi ben de buradan hemen şu şekilde
rocking. Tell me say bring your body and I'm taking for me. Baby give it to me. Don't let people tell you not to. Want your body and I'm taking for me. Baby give it to me. Buraya kadar her şey tamam. Şurayı çizeyim. Bu çizgilerden sonra dikiş paylarını falan vereceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Boşuna çizmiyoruz yani. Şu an bunların hepsi çizilecek, edilecek, yaka yapılacak, yaka takılacak yerine, yakayı üstünde göreceğiz. Her şeyi üstünde göreceğiz. Yakalar bitecek, her şey takıldıktan sonra evet karar vereceğiz. Böyle mi efendim, böyle mi? Böyle tamam mı, tamam mı? Yani bunların hepsine karar vereceğiz. Şu kırmızı kalemi alayım. Hemen numaralandırıyorum kapatmadan önce. Kalıp, tesettür kalıp, şöyle yapıyorum ben hemen. Tesettür kalıp 1. Bedenini yazmak isterseniz 38. 2. Bu da aynen böyle. Kalıp 38 beden. Kalıp 38 beden. Şunu hemen böyle. Tabii daha kalıbımız bitmedi. İşlemlerimiz bitmedi. Ne zaman devam ediyoruz? Çok heyecanlı, çok meraklı. Keşke bitiremeseydik değil mi bugün? Yani böyle bir hissiyat. Evet, ne yapacağız ya şimdi? Tamam. Ne yapacağız? Bir sonraki günde, yeni bir günde görüşmek üzere arkadaşlar. En güzel şekilde buradan. Hatta ben ne yapıyorum? Şöyle bir huyum vardır. Elini kimse buraya vurmaz. Evet, bu burada durur. Artık ben derim ki evet, dersi burada kapatıyorum. Bunun yeri burasıdır. Bu burada duracaktır. Ve hemen ana kalıbı da buraya koyuyorum. Burada kalıyor. Kimse elini de vurmuyor. Şöyle bırakıyoruz. Böyle bölüm bölüm bir bakacaksınız ki ürün bitmiş, ayağa kalkmış. Evet ya, biz bunu bu kadar kısa sürede nasıl yapıyoruz veya nasıl çıkıyor bunlar, ayağa kalkıyor. Hepsini beraberce göreceğiz. Görüşmek üzere yeni bir günde. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.